Ben Doktor Lütfü Tatlı, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Ortopedi ve travmatoloji bölümü oldukça geniş bir alan. Tabii her konuda çalışmışlığımız, ameliyat yapmışlığımız, hasta görmüşlüğümüz var ama ben spesifik olarak size bugün özellikle dizi anlatmak isterim. Dizde problem şöyle oluşuyor. Aslında diz eklemini oluşturan yapıları kısaca özetlersek dizde 2 tane menisküs, 2 tane çapraz bağ, 2 tane yan bağ, kıkırdak dokusu, 4 tane kemik, salgı yapan bezler, toplam böyle 12-13 tane yapı var. Bunların rahatsızlıklarının oluşmasını belirleyen faktörler, kişinin yaşı, kilosu, yaptığı iş, yaşadığı yer, beslenmesi, en önemlisi de genetiği, dizin bu yapıları üzerinde olumlu ya da olumsuz olarak etki eder. Dizimizde bu yapıların bozulmasının en büyük nedeni bu saydığım hususlar. Kişinin doktora gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi ağrı ve hareket kısıtlılığı. Bu iki şikayetle hastalar çoğu zaman bize başvurur. Biz de hastanın dizini işte öncelikle muayene ederiz. Röntgen, MR ve buna benzer tanı yöntemleriyle dizin içerisindeki bu saydığım yapıların durumunu anlamaya çalışırız. Genelde de dizde ağrı oluşturan en büyük doku kıkırdak dokusunun aşınması, yıpranması, kopması, yırtılması ve buna benzer nedenlerle kıkırdakta oluşan hasarlar dizde ağrıya neden olur. Hasta ağrı şikayetiyle bize gelir. Tıpkı çürüyen dişteki ağrı gibi dizde de kıkırdak çürümesi diyebiliriz. Çürüme meydana geldiği zaman, aşınma, yıpranma, bu saydığım durumlar meydana geldiği zaman hasta ağrıyla bize gelir. Ağrı çoğu zaman ön plandadır. Radyoloji dediğimiz röntgen, MR, tomografi ve buna benzer tanı yöntemleriyle dizde tanıyı koyduktan sonra biz dizde artroskopi dediğimiz kamerayla dizin içerisine girip bu bozuklukları gözümüzle de görebiliyoruz. Aynı zamanda bu bozuklukları düzeltebiliyoruz. Dizde iki çeşit ameliyat yapabiliyoruz. Dizde bir açık ameliyat, bir kapalı ameliyatlar. Kapalı ameliyat genelde dediğim gibi kamerayla yapılan ameliyatlar. Yani artroskopi dediğimiz yöntemle yaptığımız ameliyatlar. Açık ameliyatlarda da genelde diz protezi ya da buna benzer bozuklukları gidermek için kullandığımız başka tedavi yöntemlerini yapmak için açık ameliyatlar da yapıyoruz. Ben ameliyattan ziyade daha çok son dönemde dizde uyguladığımız kök hücre tedavisi ve diz içine kıkırdakların ve diğer yapıların kalitesini, beslenmesini arttırmak için yaptığımız enjeksiyonlar üzerinde durmak istiyorum. Hastadan aldığımız kandan elde ettiğimiz PRP diye adlandırdığımız bir tedavi yöntemimiz var. Hastanın göbek yağından elde ettiğimiz kök hücreleri enjekte ettiğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Aynı şekilde kemik iliğinden kök hücre elde ederek yine enjeksiyon yaptığımız bir tedavi yöntemimiz var. Ve bunları ozonla da muamele ederek enjekte ediyoruz. Bunlar biyolojik tedavi yöntemleri. Ameliyathane şartlarında, steril şartlarda liposuction yapıyoruz. Aldığımız 150-200 gramlık yağı bir filtre sistemi var, bir cihaz içerisinden geçiriyoruz. 150-200 cc'lik aldığımız göbek yağından yaklaşık 5-6 cc ya da 5-6 gram kök hücre elde ediyoruz. Ameliyathanede bunların işte 2'şer 3'er cc bölüştürüp her iki dize enjekte ediyoruz. Özellikle diz içerisinde sürtünmenin azalmasına ve var olan kıkırdaklarınızın, kalitesi bozuk olan kıkırdaklarınızın verdiğimiz kök hücrelerle beslenip daha güçlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla proteze gidişinizi yavaşlatmış oluyoruz. Ağrıyı azaltmış oluyoruz. Hareket kabiliyetini arttırmış oluyoruz. Biz hepsini aynı gün, aynı saatte yapıyoruz. Yani hastaneye tek seferde bir kez geliyorsunuz. Bu işlemlerin saydığımız bu işlemlerden seçtiğimiz tedavi yöntemi hangisi ise aynı gün uyguluyoruz. Aynı saat içerisinde de gönderiyoruz. Yani anestezi altında yapmıyoruz bunu. Genel anestezi ya da spinal anestezi dediğimiz narkoz vermeden ya da anestezi yapmadan yaptığımız işlemler olduğu için lokal anestezi dediğimiz bölgesel
bir uyuşturma ile yaptığımız için aynı saat içerisinde gönderebiliyoruz. Aynı diş tedavisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Kalıcılığı çok uzun süre, yıllara yayılabiliyor bu kalıcılığı. Tabii arada bir bunu yapmak gerekiyor. Yani tek seferliğinde, tek bir kez yapıp hani işin peşini bırakmamak gerekiyor. Yani mümkünse 2-3 yılda bir, hani tabii dizi eklemini kontrol ettirerek, işte röntgenle, MR'la, muayeneyle, hani bir sıkıntı varsa bu tedavi metotlarından birisi, ikisi, aynı anda hepsi de uygulanabilir. Eğer gerçekten de bir enjeksiyon yapacaksam, biyolojik bir enjeksiyon yapacaksam, kemik iliği ve göbek yağından elde ettiğimiz, dokulardan elde ettiğimiz kök hücreyi mutlaka tercih ederim. Yani PRP'ye göre çok zengindir kök hücre açısından. Şöyle söyleyeyim, kandan alınan PRP'den elde edilen kök hücre birse, orada diğer iki dokudan aldığımız PRP kök hücre sayısı bunun yüzlerce katı diyebilirim yani. Hasta kilosuna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Yemesine, içmesine dikkat etmesi gerekiyor. Yaptığı iş, eğer dizi çok zorlayan bir işse, ona mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Yaşadığı yer, yani yaşadığı yerle ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var. Yani Karadeniz dağlarında yaşayan biriyle Çukurova'da yaşayan bir insanın dizi arasında çok ciddi fark var. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir de dizle ilgili bilinç düzeyini arttırması gerekiyor. Yani nasıl 32 dişe bir şey gösteriyorsak, ciddi bir özen gösteriyorsak, 2 tane dizimize de çok özen göstermemiz gerekiyor. Ona yatırım yapmamız gerekiyor. Bakmamız gerekiyor. Yani ağrı olduğu zaman ya dizdir, ağrır deyip geçiştirmememiz gerekiyor. Tabii burada bunların tümünü bir bütün olarak kişinin dikkate alması gerekiyor.